Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birçok insanın merak ettiği bir konuyla karşınızdayım. Almanya'da araba fiyatları. İşte buraya gelmeden önce şöyle karşımıza sürekli genelde videolar çıkıyor, reel'lar çıkıyor işte. Ya da reels'lar çıkıyor. Almanya'da bir aylık maaşımla işte son model Mercedes aldım falan, nasıl oluyor diye hayret ediyoruz. Bu konunun detayına çok girmeyeceğim çünkü bununla ilgili ayrı bir video gelecek. Bugün sadece size Almanya'da araba fiyatlarını göstermek istiyorum. Şimdi bu siteden size araba fiyatlarını göstereceğim, fakat videonun başında söylemek istiyorum ki siteyle hiçbir işbirliği, reklam söz konusu değildir. İlk önce 500 euroya kadar hangi arabaları alabileceğinizi göstermek istiyorum. 500 euroya kadar model fark etmeksizin, şehir falan seçmedim ya da marka seçmedim. Bütün fiyat işte 500 euroya kadar olan bu fiyat aralığındaki bütün arabalara şimdi bakacağız. 1042 tane araba mevcutmuş. Şimdi ilk başta karşımıza çıkan araba bir Fiat Punto. 390 euroymuş. Kilometresi 366 bin küsür. Manuel. 2006 model benzinli bir araba. Daha da detayları içine girince de yazıyor. Ekranda da gördüğünüz detaylar mevcut. Şimdi şurada gördüğünüz bu ne denir tam olarak bilemiyorum. Değerlendirme çubuğu diyeceğim. Mesela şu anda belirtilmemiş ya da alttakinde belirtilmemiş. Bu sitenin güzel bir yanı var. Fiyat, kilometre, işte yaş olarak arabayı hesaplıyor ve verilen fiyat bu piyasaya göre iyi mi, çok mu iyi ya da işte yüksek mi yoksa çok mu yüksek, bunları hesaplayıp size söylüyor. Biraz sonra mutlaka zaten denk geleceğiz buna. Şu aşağıda hemen farklı bir araba var. Opel'in Corsa, Opel Corsa 180 binde 340 euro. Bu araba uygunmuş aslında. 2001 model. Allah Allah. 180 bin kilometresi az geldi ama farklı bir şeyi olabilir. Bilmiyorum. Manuelmiş aynı zamanda da aracımız. Aşağıya doğru iniyorum. Hemen farklı bir arabayla karşılaştık. Renault Twingo. 402 euro. Yani gördüğünüz gibi üst sınırdan verdi aslında bize arabaları. Hani sıralama yapmadım çünkü şu anda. Bu Ford 500 euroymuş. Ben şunu göstermek istiyorum. Biraz önce bahsettiğim şey buydu. Çok iyi fiyat, iyi fiyat, ortalama, yüksek, çok yüksek. Bunu normalde şurada gösteriyor. Fakat bunlar da belirtilmemiş. Ve buradan işte Türkiye'deki kullandığınız o sitelerde olduğu gibi seçim yapabiliyorsunuz. İstediğiniz şehri seçebiliyorsunuz. Kilometre, yaş, model gibi. Şimdiye kadar gördüğümüz arabalarda hemen azıcık yukarı çıkarak göstermek istiyorum. Sadece şu vardı. Bu ne demek? Sigorta. Şu fiyattan başlayan fiyatlarla sigorta yaptırabilirsiniz demek. Şu da bir sigorta firması. Yukarıdakilerde de aynı şekilde. Aşağıya doğru indik. Tabii onlarda ikinci bir seçenek yoktu. Demek ki tabii bu benim tamamen kendi tahminim. Demek ki 500 eurodan itibaren başlıyor diye düşünmekteyim ama dediğim gibi bu bir bilgi değil, kendi tahminim sadece. Ahmet burada olsaydı aslında ona sorardık. Neyse, ben size doğru olan bilgiyi eğer öğrenebilirsem yazarım. Ya da biraz sonra zaten birlikte göreriz. Görürüz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu bir sigorta ödemesi. Üstte gördüğünüz şey nedir? O da şu fiyattan başlayan ödeme seçenekleri olarak düşünebiliriz. Nedir bu Finanzierung derseniz, dediğim gibi bunu farklı bir videoda aslında anlatacağım ama kısa bir özet geçmek gerekirse bunu banka üzerinden taksitle, yani kısacası kredi çekerek alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi detaylarını başka bir videoda vereceğim. Bu sadece araba fiyatlarıyla alakalı bir video olsun istiyorum. Videoyu çok uzatmamak adına 500 euroluk arabalardan bu kadar yeterli diye düşünüyorum ve 1000 euroya kadar olan arabalara bir bakmak istiyorum sizinle. Daha sonrasında da biraz daha üst segment arabalara bir bakalım. Arabaların fiyatları burada nasıl? 1000 euroluk arabalara gelince 4807 tane araba çıktı. Bakalım neler varmış.
Bakın şimdi bahsettiğim şey. Bu araba fiyat, marka, model, kilometre işte vesaire bakılınca fiyatına göre çok iyiymiş. Yani 888 euroya bir Opel Corsa 2007 model 179.000'de manuel, normal yani işte manuel deyince anlıyorsunuz zaten. Benzinli bir arabanın fiyatı böyle iyiymiş. Fakat şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi aslında diğer videoda bunlara daha çok değineceğim ama biraz bahsetmiş olayım. Buraya bazen insanlar bu çok iyi fiyat şeyini alabilmek için, göstergesini alabilmek için bazı şeyleri olmasa da buraya yazabiliyorlar. Mesela atıyorum işte yazlık kışlık tekeri var gibi ama aslında olmuyor gibi. Hemen aşağı inelim. Mesela bunun şeyi belirtilmemiş. 850 euroya. Biraz daha aşağı inelim. Bu az önce zaten önümüze çıkmıştı. Mesela bu da güzel bir fiyatmış. Yine Opel Corsa 217.000'de. 690 euro. Bunun için iyiymiş. 2002 model ve normal neyse manuel. Aşağı indik. Bunda yine fiyat belirtilmemiş. Biraz daha aşağı ineyim. Biraz hızlı gösterip biraz daha çok göstermeye çalışıyorum size. Siz yavaşlatıp yine de bakabilirsiniz. Bir de böyle iyi fiyat verdiği şeylere aslında bakmak istiyorum biraz daha sizinle. Mesela bu. Ford Focus. 2007 manuel 264.000'de. 990 euroya dizelmiş ama. Tabi dizellerde kilometre biraz daha manuellere göre nasıl denir? Daha fazla olması sıkıntı değil. Normallerde daha sıkıntı diyebiliriz. Anlatabildim mi bilmiyorum. Fiyatlar bu şekilde. Şimdi biraz daha farklı modellere bence bir bakalım. Şimdi dedim ki bir de Tesla'ya neden bakmayalım? Model seçmedim. Fiyat aralığı seçmedim. Sadece 2020 üstü olan modelleri bize göstermesini istedim. Bakalım neler çıktı. 31.750 euro ve bu fiyat bunun için iyi bir fiyatmış. Gördüğünüz gibi burada yine kredi desteğinin işte ne kadardan başladığı yazıyor. Aşağıda sigorta ne kadardan başladığı yazıyor. 23.990 kilometrede otomatik 2022 model ve elektrikli. Tabi bunların daha farklı detayları da var burada. Hemen aşağı inelim. 30.950 2022 fakat biraz daha kilometre yüksek 35.000'de. Ben şu anda merak ettim. İnsanlar neden bu arabayı bu kadar düşük kilometreleri satıyorlar acaba? Bununla ilgili internette videolara denk gelmiştim. Kafamda şu an canlanan soru şu. İnternette denk geldiğim videolardan bahsedeyim önce. Şarjları çok uzun süre gitmiyormuş. O yüzden de uzun yola giderken durup işte birkaç saat dolmasını beklemek gerekiyormuş. Tabii o bataryasına göre aracın değişiyormuş. Bu yüzden mi acaba bu kadar düşük kilometrelerde satıyorlar diye aklıma geldi. Şu an şaşırdım açıkçası. Çünkü biraz sonra size başka bir araba modeli daha göstereceğim. Ne demek istediğimi bence daha iyi anlayacaksınız. Hemen devam edeyim ben o taraftan. Şimdi size göstermek istediğim başka bir arabaysa model diyorum sanırım yanlışlıkla. Onu fark edemem az önce. Göstermek istediğim farklı bir marka Volvo. Yine 2020 üstü araçlara bakalım dedim. Fiyat belirtmedim. Bütün Almanya'da bakacağız şimdi. Evet, ilk çıkan bunun da aslında kilometresi çok yüksek değil. Ama fark ettiyseniz yine Tesla'ya göre daha yüksek. 49.000, 50.000 diyebiliriz. 50.000 kilometrede 24.850 euro. Şimdi bu aslında çok iyi, çok düşük bir kilometre Volvo için. Neden diyeceksiniz? Biz biliyorsunuz ki bir araba arama sürecindeydik. Yani bilenleriniz var bunu. O araba arama sürecinde biz Volvo'lara baktık. Volvo almak istedik açıkçası ve imkansız ya, bulamadık. Satılan ikinci el piyasası, yani bizim bütçemize göre satılan ikinci el piyasasında 270.000 kilometre, 300.000 kilometrede satılıyor Volvo'lar. Yani bizde de bu düşünce şunu uyandırdı. Demek ki insanlar bu arabadan çok memnunlar ki satmak istemiyorlar diye düşündük. Bilmiyorum, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz, yorumlara yazabilirsiniz.
Hemen bir Volvo daha geldi mesela. 16.950 euro. Bakın kilometresine 136.000'de manuel 2027. Gelecek nesilden bir araba gösteriyorum size arkadaşlar. 2027'de çıkacak falan. 2020 modelmiş, dizelmiş. Hemen aşağıya doğru iniyorum. Ya bunun da kilometresi aslında fena değil ama siz benim demek istediğimi anladınız. Benim aklıma gelenler bunlar oldu. Biraz daha aslında az ve öz göstermek istedim ama farklı bir model merak ederseniz sorabilirsiniz. Onunla ilgili ayrı bir video tekrardan çekerim. Bu tarz bir video eğer hoşunuza gittiyse tekrar çekerim. Ben açıkçası videoyu çok uzatmak istemedim. O yüzden biraz işte en düşük fiyatlı arabaları göstermek istedim. İşte Tesla mesela çok meşhur olduğu için onu göstermek istedim. Ve Volvo'yu kendim bildiğim için aslında Tesla'dan dolayı Volvo ortaya çıktı. Onu da göstermek istedim. Dediğim gibi merak ettiğiniz arabalar olursa yazabilirsiniz aşağıya. Onlarla ilgili de bir video çekerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım merakınızı gidermişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konular varsa yorumlarda buluşalım.